OK Google, sağ ışık aç. Tamam, sağ açıyorum. OK Google, sol ışık aç. Tamam, solu açıyorum. Bugün Xiaomi Mi LED Smart Bulb akıllı ampulün tasarımından ve teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda kurulumunu da yapacağız. Ben bu ürünü alalı yaklaşık 1-2 ay kadar oldu. Bakalım bu ampul benim hayatıma ne gibi kolaylıklar kazandırmış, siz alırsanız sizi ne gibi özellikler bekliyor, hep beraber konuşalım. Şimdi tasarım konusuna geçmeden önce aslında ben bu ampulleri alırken kafam çok karışmıştı. Sebebi de bu e-ticaret sitelerindeki satıcıların İşte ürün doğru, açıklama yanlış, açıklama doğru, ürünün resmi yanlış gibi. Bu yüzden de bu Xiaomi markasının akıllı ampullerinde bir karışıklık söz konusu. Şimdi ben izin verirseniz bu karışıklığı birazcık gidermek istiyorum. İki farklı çeşit, iki farklı marka ampul var aslında. Bunlardan bir tanesi Mi serisi, bir tanesi de Yeelight. Yeelight'te bildiğiniz üzere Xiaomi'nin sadece akıllı aydınlatma sistemleri üzerine kurmuş olduğu alt bir marka. Mi markasındaki ürünlere hızlıca bakacak olursak 800 lümenlik ve 950 lümenlik iki farklı ürünü bulunuyor. Bunların birbirinden farkı ne? Nasıl ayırt edeceğiz? 800 lümenliğin ana kasası metalik gri renginde. 950 lümenlik olanın ise beyaz renk bir kasası mevcut. Aynı zamanda da 800 lümenlik cihaz tekli ve ikili paketlerde satılırken 950 lümenlik cihaz sadece tekli olarak satılıyor. Bizim bu elimizde tutmuş olduğumuz cihaz 800 lümenlik ve ikili olan paketi. Ben ikili almıştım birazcık daha uygun fiyata geliyor diye. Bir de Yeelight kısmı var. Yeelight kısmında da bunlarla karıştırılabilecek 3 farklı cihaz var. Yeelight 1S Dimmable, 1S Color ve 1SE Color olarak geçiyor. Bunların farklı özellikleri var. Ben bunları tek tek saymayacağım video uzamasın diye. Ama bunlar da şekil olarak benziyor. Ufak farklılıklar var. Bu ufak farklılıklar da nereden kaynaklanıyor hemen bahsedelim. Mi ampulle Yeelight ampulün üzerinde baktığın zaman temel farklılık logoları. Mi'nin üzerinde Mi logosu bulunmuş. Yeelight'ın üzerinde de Yeelight simgesi var. Buradaki markadan anlayabiliyoruz. Aynı şekilde bir de Mi'nin üzerindeki Mi lambalarının üzerinde gövde kısmındaki desen yukarıya doğru dikine çizgiler. Sanki bir kenar oluşturmuş gibi bir hava verdirilmiş desenle. Bu Yeelight'ın ürünlerinde ise baklava deseni, baklava dilimi deseni kullanılmış. Aynı zamanda da Yeelight'ın 1SE ve 1S modellerine göre de birbirine göre farkı 1S Dimmable ve 1S Color yani 1S grubunun rengi gövdesi beyaz, 1SE'nin ise gövdesi gene metalik gri. Nereden anlayabiliyoruz demek ki cihazlarımızı? Birincisi logosu var mı ona bakacağız. Gövdenin desenine bakacağız. Üçüncü olarak da lümenine bakacağız. Bu şekilde cihazlarımızı ayırt edebiliyoruz. Bu cihazın yani elimdeki 800 lümenlik Mi marka olan akıllı ampulün tasarım özelliklerine geri dönecek olursak duy dahil cihazın 120 mm bir uzunluğu var, 55 mm bir genişliği var ve 145 gramda bir ağırlığa sahip. Evet, bu cihazı elimizde veya cebimizde taşımayacağımız konusunda hemfikir olsak da bu cihazı elinize aldığında gerek ağırlığı, gerek tokluğu ve yüzey hissiyatı gerçekten premium bir hissiyat veriyor size. Elinize zaten bu akıllı cihazı alır almaz gerçekten beklentinizin üzerinde bir ürünle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Duy kısmı E27 tercih edilmiş. Zaten Türkiye'de hemen hemen bütün evlerde kullanılan standart haline gelmiş bir duy tipi. Benim evime uyar mı diye düşünmeyin. %99.9 uyacaktır. Bu hemen duy kısmının üzerinde biraz önce bahsettiğimiz metalik gri renginde gerçekten çok yakışıklı bir gövde kullanılmış. Onun üzerinde de ışığı yumuşatmak için beyaz blurlu cam kullanılmış. Bu cam kısmının normal ampullere göre kısa olduğunu söyleyebiliriz. Gövde kısmının da normal ampullere göre birazcık daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın geneline baktığımız zaman 120 mm demiştik. 120 mm standart bir ampule göre aslında bir tık daha uzun. Evet, çok uzun değil ama birazcık daha uzun. Zannetmiyorum ama boyutla alakalı sıkıntılı olacağını düşündüğünüz bir yere kullanacaksanız almadan önce birazcık daha dikkatli bir karar vermenizi öneririm. Tasarım kısmını bu şekilde bitirmiş olduk. Dilerseniz hemen bir de hızlı şekilde teknik özelliklerinden bahsedelim. Cihazın kutusunda hemen hemen bütün özelliklerinden tek tek bahsedilmiş. Ama burada en dikkat çeken şey burada
sesli komut sisteminin olması. Sesli komut sistemini Google Asistan, Apple HomeKit ve Alexa üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bundan 10-20 sene sonra bu sesli komut, sesle ışık kontrol etme konusu çok basit, çok böyle gülünç gelecek olsa da ben günümüz için bakıyorum bu konuya. Beni sesle ışığı kontrol edebilme konusu açıkçası heyecanlandırıyor. 80 lümenle 800 lümen arasında ışık şiddetini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda da 1700 ile 6500 Kelvin arasında ışık sıcaklık değerini de arttırıp azaltabiliyorsunuz. Kutunun üzerinde gene bize 2.4 GHz ile Wi-Fi'ye bağlandığından söylenmiş. 0,5 saniyenin altında bir tepki süresi, 12.500 defa açma kapama ömrü veya 25.000 saat servis ömrü olarak karşımıza gelmiş. Cihaz 10 Watt gibi gerçekten çok düşük bir enerji tüketimine sahip. Bu 10 Watt'ın karşılığında da eşdeğer rakam olarak 60 Watt'lık bir ışık gücüne ulaştırdığını söylemiş. Hem bu açıdan tasarruflu olması hem de cihazın kendi servis ömrü açısından uzun ömürlü olması, yani yaklaşık herhalde günde 3 saat kullanımla 21-22 senelik bir ömre tekabül ediyordu hatırladığım kadarıyla. İki açıdan da tasarruflu olması benim gibi tasarruf sever insanların bu cihazlara yöneleceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda da zaten kutunun üzerinde de A+ bir enerji tasarrufuna sahip olduğunu da söylemişler bize. En sevilen özelliklerinden bir tanesi bu cihazın renklerini de akıllı telefonumuzla değiştirebiliyoruz, otomasyonunu yapabiliyoruz. Bu cihazın tasarımından ve teknik özelliklerinden bahsetmiş olduk. Dilerseniz bir kurulumunu yapalım, ondan sonra da bu cihaz üzerinde uygulamayla neler değiştirebiliyoruz onlara bakalım. Şimdi cihazın kurulumunu Mi Home uygulaması üzerinden yapacak olsak da sesli komut için Google Asistant'ı da kurmamız gerekiyor. Bunlar zaten benim cihazımın sol üst köşesinde iki tanesi yan yana bulunan uygulamalar. Bunları Apple App Store'dan da Google Play Store'dan da indirebilirsiniz. Telefonum uçak modundaydı. Uçak modundan bir çıkartayım telefonumu. Mi Home uygulamasına tıklıyoruz. Mi Home uygulamasında zaten karşınızda benim cihazlarım kurulu olarak geldiği için sol ve sağ olarak adlandırıldığım stüdyo ışıklarımın profillerini görebiliyoruz. Aslında çok basit bir arayüzü var. Sağ yukarıda bulunan artı işaretine tıkladığınız zaman zaten yakınlardaki cihazı sizin için tarıyor. Telefonunuzu yakın tuttuğunuzda %90 ihtimal cihazlar, açık olan cihazlar gelecektir. Eğer bulamazsa da buradan kendi cihazınızı uygun modelini seçerek buradan kurulumunu basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumunda bundan başka bir şey yok zaten. Otomatik kendisi buluyor. Burada profillerin sağ üst köşelerinde bir power işareti bulunuyor. Buradan direkt otomatik bir şekilde, yani hızlı bir şekilde cihazları aç kapa yapabiliyorsunuz. Tabi bu cihazların da sürekli gücünün açık kalması gerekiyor. Yani gidip de kontağından hiçbir müdahale yapmıyoruz. Ben şimdi bu yanımdaki sol taraftaki ışık olduğu için sol ışığın ayarlarıyla oynayacağım. Sol taraftakinin profiline giriyorum görebilmemiz adına. Şimdi profile girdiğimiz zaman bize bir renk uzayı açıldı. Alt kısmında da 5 adet sanal buton bulunuyor. Bu butonları hızlı bir şekilde tanıyalım. On off var, yani buradan da ışığı aç kapa yapabiliyoruz. Beyaz ışık, renkli ışık ve flow ışığın otomatik olarak değiştiği modlar var. Buradan da power'lar modu var. Bunları bahsedeceğiz kısaca ama uygulama üzerinde nasıl değişiklik yapıyoruz onu görelim. Parlaklığı değiştirmek için dikey hareketler yapmanız gerekiyor. Yani parmağınızla aşağıya veya yukarı hareket yaptığınızda biraz önce bahsettiğimiz gibi 80 ile 800 lümen arasında ışık parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Sağ tarafa geldiğinizde özellikle bu alt kısımda bulunan sanal butonlardan white kısmındaysanız, yani beyaz ışık kısmındaysanız sağ sola yaptığınızda ışığın sıcaklık değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bu renkli kısma geldiğinizde gene aşağı yukarı hareketinizle ışığın parlaklık şiddetini değiştirebiliyorsunuz. Yalnız burada bir fark var. Sağ tarafa veya sol tarafa parmağınızı sürüklediğiniz zaman ışığın direkt rengini değiştirmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda parmağınızı herhangi bir yerde tuttuğunuzda bu parmağınızı bulundurduğunuz yerdeki parlaklık ve renk değerine de otomatik kendisi getirmiş oluyor. Şimdi flow moduna gelecek olursak, flow modunda aynı disco topu gibi diyeyim, çeviriyor renkleri. Buradan flow settings var. İstediğiniz rengi buradan değiştirebiliyorsunuz. Sırayla bu renkleri size uygulamaya başlıyor. Burada sağ yukarıda da bir apply tuşuna bastığınız zaman
uygulamaya başlıyor. Burada Flow Settings'te sağ ve sola doğru çevirişteki ayar, sol tarafta zaten kaplumbağa işareti var. Sağ tarafta tavşan işareti var. Yani sol tarafa doğru çektiğinizde bu ışığın geçiş hızı yavaşlıyor. Sağ tarafa çevirdiğiniz zaman da zaten ekran daha bir hareketli hale geliyor. Işık da ona göre hızlanıyor. Şimdi favoriler kısmında recommended yani tavsiye edilen otomatik ayarları size vermiş. Burada mum alevi ışığını ben seveceğinizi düşünüyorum. Flash bildirimde yanıp sönüyor. Sıcak ev halinde de böyle ortama sıcak bir renk veriyor. Bir de kendimizin ayarlayabileceği kısım var. Siz istediğiniz rengi veya istediğiniz stili diyeyim, buradan kolay bir şekilde favorilere ekleyebiliyorsunuz. Yani hızlı erişim sağlıyor. Bu arayüzde görebilecekleriniz bu kadar. Bir de ayarlar menüsü var. Bu ayarlar menüsü de hemen sağ yukarıda böyle 3 nokta işareti var. 3 noktaya tıkladığımız zaman burada device settings ve genel ayarlar var. Her ne kadar bunun yarısı Türkçe, yarısı İngilizce olsa da şimdi biz sıradan başlayalım. Timer moduna girdiğiniz zaman light will turn off in 15 minute diyor. Yani 15 dakika içerisinde ışık sönecek diyor. Buradan kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Ne kadar değer girerseniz o kadar dakikanın sonunda ışığı otomatik olarak kapatacaktır. Sev diyeceksiniz. Ondan sonra mesela bu otomatik olarak başladı şu anda ama ben bunu kapattım. Schedules kısmına gelecek olursak burada kendinize otomatik program ayarlayabiliyorsunuz. Programlanan aralık. Tekrarla demiş. Bir kez günlük özel demiş. Açık bırakılma saati, kapanma saati filan diye ışığın otomatik açılacağı, kapanacağı saatleri ekleyebiliyorsunuz. Bir de default state var. Bu default state'te de atıyorum cihazınızı kapattınız, tekrardan aynı yerden devam etmesini istiyorsunuz yaptığınız ayarlamaları. Veya her sefer açılırken ne ayarı olursa olsun aynı şekilde başlatmak istiyorsunuz. Buradan ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Alt kısma bakacak olursak, genel ayarlar kısmına bakacak olursak cihaz adı kısmında sol ve sağ şeklinde yapmıştım. Işık grubu oluştur yeni demiş. Buradan sol ve sağ ışığınızı otomatik bir şekilde, senkron bir şekilde kontrol etmenize izin veriyor. Bu ışık grubunu oluşturduğunuzda tek başına görüntüleyip denetlenemez diye yukarıda zaten ibare bulunmuş. Işık grubu oluştur diyelim. Sonraki diyelim. Stüdyo diyelim. Sonraki diyelim. Sonraki diyoruz gene. Başlayalım. Burada gördüğünüz üzere arayüz birazcık değişti. Turn off, turn on var. Brightness'ı otomatik, ikisini beraber ayarlayabiliyorsunuz. Renk diyagramından renk de seçebiliyorsunuz veya sıcaklık seçebiliyorsunuz. Burada Kelvin'ini gösteriyor. Buradan My Mouse var. Buradan istediğiniz şekilde renk otomatik seçebiliyorsunuz. Scheduled Time var. Buradan otomasyon verebiliyorsunuz. Program listesi diyor. Buradan da Science diyor. Otomatik bir şekilde TV, Hospitality, Night Computer şeklinde otomatik modları kullanabiliyorsunuz. Night modda mesela kıstı. TV modunda birazcık daha açtı gibisinden. Tamam. Böyle ışık grubunuz var. Nasıl kapatacağım, tekrardan kullanmaya başlayacağım. Onu da buradan gene ayarlar kısmından geliyorsunuz. Işık grubunu kaldır dediğiniz zaman iki ışığı da gene ayrı ayrı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ondan sonra tekrardan ayarlar kısmına gelelim. Konum yönetiminde oda tanımlaması yapabiliyorsunuz. Stüdyo varsayılan oda, başka odalar tanımlayabiliyorsunuz. Cihaz paylaşımı, Mi hesabınız üzerinden ailenin diğer fertleriyle bu cihazın kontrolünü paylaşabiliyorsunuz. Otomasyon kısmında şimdi ben mesela buraya bir otomasyon eklemişim. Demişim ki her gün 21.40'da iki ışığımı da aç demişim. Buraya ekle diyerek tüm koşullar karşılandığında veya herhangi bir koşullar karşılandığında seçeneğiyle kompliman otomasyonlarını da ekleyebilirsiniz. Geri çıkıyorum, bir adım geri çıkıyorum. Otomasyon kısmından da günlüklere geldiğiniz zaman buradan da başarılı bir şekilde olanları, ne işlem yaptığını size gösteriyor gene. Bunun da takibini size yaptırabiliyor. Yine tekrardan dışarıya çıktık. Genel ayarlar kısmına geldik. Cihaz güncelleştirmeleri, yardım ve geri bildirim. En son olarak da ek ayarlar var. Ek ayarlara tıkladığınız zaman eklenti sürümünden bahsedilmiş. Güvenlik ayarlarından parola değiştirebiliyorsunuz. Parola ekleyebiliyorsunuz. Ağ bilgilerinde ağ bilgilerini, bağlantıları size gösteriyor. Yasal bilgi, cihazın saat dilimini veriyor. Burada da bir de ana ekrana
ekleyin diye bir ibare var. Bu ekrana tıkladığınız zaman ister cihazınızı grup oluşturun, isterseniz bireysel olarak ana ekranında hızlı erişim sağlattırabiliyorsunuz. Geri çıktım. Buradan istiyorsanız da cihazınızı silebiliyorsunuz en alt kısmında. Genel olarak kullanım bu şekilde. Kolay bir kullanımı var. Hem ışığın ayarlamasını yapabiliyorsunuz, hem rengi yapabiliyorsunuz. Yani dilediğiniz gibi optimize etmenizi size olanak tanıyor. Cihazın bir de sesli komut özelliğinden bahsedelim. Bundan çıkıyorum izninizle. Sesli komut için Google Asistant'ı kullanmamız gerektiğini söylemiştik. Google Asistant'ı indirdikten sonra uygulamaya tıklayın ve sol altta bulunan ışık simgesine tıklayın. Ondan sonra böyle bir sayfa açılacak. Sağ yukarıda profil resminize tıklayın. Bu açılan sayfada da cihazlara, asistanınıza bağlı cihazlara tıklıyorsunuz. Ondan sonra yukarıda cihaz ekle diyorsunuz. Alt kısmında cihaz bağla diyorsunuz. Burada karşınıza çıkan yerde zaten benim şu an bağlı olduğu için bağlı hizmetler kısmında Mi Home demiş. Altta siyah yazıyla da 2 cihaz demiş. Yani 2 cihazımın da Mi Home uygulaması üzerinden bağlı olduğunu gösteriyor. Sizde bu bağlı olmayacağı için buradan yeni ekle kısmından Mi Home uygulamasını seçiyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Ben de şu an bağlı olduğu için hesabı yeniden bağla, hesabın bağlantısını kaldır seçenekleri var. Siz buradan Mi Home uygulamasına tıklayarak ilk bağlantınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi geri gelelim, bir denemesini yapalım. OK Google, sağ ışık aç. Tamam, sağ açıyorum. OK Google, sol ışık aç. Tamam, solu açıyorum. OK Google, 2 ışık kapat. Tamam, 2 ışığı kapatıyorum. OK Google, 2 ışık aç. Sonuçlardan bazıları şöyle. Evet, bugün Xiaomi Mi LED Smart Bulb akıllı ampulün tasarımından ve teknik özelliklerinden bahsettik. Kurulumunu yaptık ve ses ve kontrol özelliklerini tecrübe ettik. Umarım faydalı olmuştur. Bu ürünle alakalı yorumlarınızı, olumlu olumsuz eleştirilerinizi aşağıdan yorumlar bölümünden bana ulaştırabilirsiniz. Aynı şekilde aşağıya çıkan Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir. Beni desteklemek isterseniz de bu videoyu beğenebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.